Günaydın, herkese merhabalar. Ben güzellik koçunuz Sema Nur Demirci. Bugün sizlere Esma ile cilt hakkında bilgiler vereceğiz. Herkese günaydın. Ben güzellik koçunuz Esma Demirci. Bu hafta size cilt konusunda cildinize ne yapacaksınız, nasıl bakım yapacaksınız bu konuların hakkında tümüyle ilgili bilgi vereceğiz. Esma'cığım, yaz ayları geliyor ve danışanlarımız sürekli soruyor. Cildime ne yapmam gerekiyor, nasıl bakımlarla ilerlemem gerekiyor? Evet, yaz aylarındaki en önemli konumuz bizim güneş. Güneş artık eskisi gibi değil kesinlikle. Cildimize çok zarar veriyor. Ki beni üzen en önemli konu da şu. İnsanların çoğu diyor ki ben güneş kremi kullanmaya daha 1 senedir başladım. Hayır, kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Güneş kremi çocuktan yetişkinden yaşlısına kadar herkesin kullanılması gereken bir ürün. Ekmek gibi, su gibi kesinlikle kullanmamız gereken bir ürün güneş kremi ki yaz aylarında bunu çok fazla yapmamız gerekiyor. Güneş kremini biz kışları da yazları da kullanıyoruz diye kabul ediyorum. Hepimiz kullanıyoruz ama yaz aylarında ekstra ne yapabiliriz biz buna? Yaz aylarında güneş kremini biz 2 saatte, 3 saatte bir yenilememiz lazım. Hatta güneş çok fazla ve biz deniz kenarındaysak bunu 1 saate indirmemiz lazım. Belki cildiniz lekelidir. Lekeli olduğu için güneş korumaya çok dikkat ediyorsunuzdur ama yeterli olmuyordur. Böyle kişilerin ne yapması gerekiyor? Önce 50 faktör güneş koruyucusunu sürmesi gerekiyor. Üstüne bir de BB sık sürmesi gerekiyor. Ya da renksiz bir güneş koruyucu daha yapması lazım. Bir şey daha soracağım. Evet. Peki BBC yerine ben yüzüme fondöten kullanıyorum ama onların da güneş faktörlü korunma etkisi var. Lütfen önerimiz lütfen yaz aylarında gerçekten fondöten çok önermiyoruz cildiniz için. Evet, altına güneş kremi sürdünüz, fondöten sürdünüz ama yeni BB'siler artık çok güzel. Çok güzel kapatıcı özelliği var. Gözeneklerinizi tıkamıyor. Artı çok güzel güneşten de koruyor. Bu yüzden yaz aylarında en azından özel bir gününüz olmadığı zamanlarda kesinlikle BB'si tavsiye ediyoruz. Danışanlarımızın en çok merak ettiği bir konu daha var. Yaz aylarında medikal bakım yaptırabilir miyim? Şöyle, yaz ayları geldiği zaman herkes cilt bakımına ara verir. Yaz ayları geldiği zaman cilt bakımına ara vermemize gerek yok. Bizim sadece leke bakımlarına ara vermemiz gerekiyor. Çünkü neden? Leke bakımları agresif bir işlem. Cildimizi soyar, bariyerini inceltir ve güneşin altına geldiğimiz zaman leke 2 katına çıkar. O yüzden yaz aylarında leke bakımı değil ama rutin bakımlarımıza kesinlikle devam etmemiz lazım. Çünkü neden? Yaz ayları evet güneş koruyucu çok güzel, cildimizi güneşten çok güzel koruyor. Ama biz bunu 2 saatte, 1 saatte tekrar ediyoruz. Bunların içinde yağlar var, peptitler var. O yüzden bunlar da ister istemez gözeneklerimizi dolduruyor. Normaldeki bir zaman biz nasıl yapıyoruz cilt bakımımızı, güneş kremimizi sürerken? Önce yüz yıkama jelimizle yüzümüzü çok güzel yıkıyoruz. Sonra güneş kremimizi sürüyoruz. Ama yaz tatillerinde biz ne yapıyoruz? Yüzümüz yıkanmadan tekrar yeniliyoruz. Tekrar yeniliyoruz. Ne yapıyoruz? Gözenekleri dolduruyoruz. İster istemez dikkat ederseniz tatilden sonra sağınızdan solunuzdan küçük sivilceler çıkıyor. Onu da evde yüz yıkama jeliyle temizleyebileceğiniz bir durum değil. Kesinlikle yazları medikal cilt bakımını tavsiye ediyorum ama leke tedavileri değil. Peki Esma'cığım, bu güneş koruyucuları yazları küçük sivilce yapıyor ya, bu bütün güneş koruyucular için mi geçerli? Hepsi mi küçük sivilceler yapıyor? Yoksa? Şöyle, güneş kremi dediğimiz zaman 50 faktör tamam bu benim güneş kremim, 30 faktör bu benim Ben güneş mesela kremim. onu sabahtan sürüp akşama kadar gitsin istiyorum. Şöyle, her güneş koruyucu herkesin cildine uygun değildir. Ayşe'nin cildiyle benim cildim kesinlikle uygun değildir. Bir ürün alırken yanınızda sohbet ettiğiniz arkadaşınızdan değil de uzmanlardan destek alın. Uzmanlara gidin. Bir cilt analizinizi yaptırın. Sizin cildiniz nedir? Genelde herkes kendini şöyle bilir. T bölgem yağlı. T bölgem kuru. Cevabınız budur. Aslında böyle değil. Girdiğiniz zaman cilt analiz cihazında kendiniz de görün cildinizin alt tabında leke hazırda bekliyor mu? Bu ortaya çıkacak mı? Sizin cildiniz akneye yönelik bir cilt mi? Yağlı bir güneş koruyucu kullandığınız zaman bu tatilde size artı 2 katı sivilceyle geri döner. Havalar ısındı, gelinler stresli, ciltleri yorgun, sivilceli ama düğün öncesi de cilt bakımı yaptırmaya korkuyorlar. Sivilcem daha çok artarsa, çıkarsa. Bir de cilt bakımından sonra belki uçuk çıkma olasılığı da oluyormuş. Bunlardan da korkuyorlar. Nasıl önlemini alabilirler, ne yapabilirler? Şöyle ki aktif bir uçuğunuz varken kesinlikle cilt bakımı yapılamaz. Çünkü atma ihtimali çok fazla. Gelinlerimize şundan bahsetmek istiyorum. Ciltleri çok fazla akneli değilse, eğer düzgün, sadece siyah nokta ve temizlenmeye ihtiyacı varsa kesinlikle iyi bir ürünle düğünden 3 gün önce cilt bakımı yaptırmaları makyajlarını da çok güzel bir hale getirecektir. Ama cilt yorgun, gözenekler doluysa makyajları
mat ve soluk duracaktır. Onu da bir görselle şimdi size göstermek istiyorum. Şimdi bu görselde makyaj yapılmış ama göz çevresi kırışık, mat, cilt kurumuş. Kuruduğu için aralara da fondöten dolmuş. Bu yüzden öncesinde cilt bakımınızı yapalım. Cildinizi çok güzel nemlendirelim. Sonrasında da gelin makyajınız zaten mükemmel bir şekilde oturmuş olacak. Az önceki gösterdiğimiz ciltteki kuruluğu, çizgileri, fondötenin arasına dolmasını, göz makyajın bile çok etkili olmadığını görebilirsiniz. Evet. O yüzden kesinlikle sivilceli bir cildimiz varsa doğru bir protokol, doğru bir ev ürünüyle cilt bakımınıza en az 6 ay öncesinden başlamanız lazım ki düğününüzde pürüzsüz bir cilde sahip olun. Az önceki görselleri gösterdik size. Şimdi hiç fondöten yok ciltte. Tamamen tertemiz. Evet, cilt bakımı da güzel yapılmış. Bakılan bir cildi göstermek istiyoruz. Görsele bakar mısınız? Cildin gözenekleri çok sıkı ve pürüzsüz. Buna hangi fondöteni, hangi işlemi, hangi makyajı yaparsanız gerçekten cilt pürüzsüz duracaktır. Görüntüsü de çok güzel duracaktır. Böyle bir cildim olması için çok Düzenli cilt bakımı ve ev protokolleri kesinlikle olmazsa olmazlarımız. Düzenli cilt bakımını yaptırdığınız zaman evde de uygulamalarınızı, temizlemelerinizi, gece makyajlı yatmadığınız zaman böyle bir cilde ulaşmak sizin için 2-3 ay. lekelerle nasıl başa çıkmalıyız? Çoğu danışanlarımızın şikayeti, lekelerim kışın gidiyor, yazın tekrar yüzeye çıkıyor. Evet, leke bizim kanayan yaramız ve gerçekten çözümü çok çok zor. Leke yazın neden çok çıkıyor, kışın neden azalıyor? Hemen onu anlatayım. Cildimiz pürüzsüz ama şurada bir lekemiz var, burada bir koyuluk var. Yaz aylarında biz ne yapıyoruz? Güneşe çıkıyoruz. Pürüzsüz olan kısım biraz esmerleşiyor. Koyu olan yer bir tık daha fazla esmerleşiyor. O yüzden lekeler gözümüze çok çok fazla batıyor. Lekelerden kurtuluşumuz %80 oranında var. Ama bunu cildimizi soyarak, sık sık peeling yaparak gibi şekilde değil, kesinlikle az önce söylediğimiz gibi burada güneş kremlerimiz, BBC'lerimiz çok önemli. Artı bir de ne önemli? Cildimizin bariyerini güçlendirmek önemli. Burada leke var ya, buradaki kısmı sürekli soydurup agresif işlemlerle o lekeyi tekrar canlandırmamak lazım. Cildimizin bariyerini daha güçlendirmemiz lazım ki bu lekeler daha altta kalsın, baskılansın. O zaman %80 oranına göre daha azalır. Yaz aylarında %30 daha ortaya çıkmış olur. Peki danışanlarımızın sorusundan biri de yeni doğum yaptım, doğumdan sonra lekelerim oluştu. Çok iyi bakımımı yapıyorum, eski lekelerim bile geçti ama doğumda oluşan lekelerim geçmedi. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Evet, malezma lekeleri gerçekten çok zor ve geçmesi de imkansız diyebileceğimiz bir olay. Lazer de yaptırsanız, başka işlemler de yaptırsanız malezma lekeleri maalesef geçmiyor. Kesinlikle cildimizde kalıyor. Ki teknoloji her gün ilerliyor. Belki ilerleyen zamanda bunun da bir çözümü bulunur. Ama şu an için yapabileceğimiz tek şey çok güzel korumak. Malezma lekeleri olan insanlar ekranın ışıklarından, telefonun ışıklarından, televizyonun ışıklarından, gün ışığından, hele ki güneş ışığından kesinlikle koruması gerekiyor. Bu kişilerin akşam yüzünü yıkadıktan sonra güneş kreminin kesinlikle cildinde olması lazım ki bu malezma lekelerini en azından biraz daha baskılayabilelim. Peki bu malezma lekelerim açılacak diye yaz kış sürekli yılda 4-5 defa cildimi soydurmayın. Onu mu öneriyorsunuz? Evet, çünkü lekeli ciltlere agresif işlemler yapılmaz. Yapılırsa cildinizdeki leke, dikkat edin, daha fazla da dışarıya çıkacaktır. Güneş lekesi, yara, burada kaşımışız. Bir sene içerisinde bir lekemiz oluşmuş. Bu lekeler biraz daha kurtarılabilir. Ama malezma lekelerine çok fazla yüklenmeyeceğiz. Her zaman cildimizin bariyerini güçlendireceğiz. Bir de şunu demeyeceğiz. Benim cildimde hiç leke yok. Benim cildime hiçbir şey olmuyor. Kesinlikle demeyeceğiz. Gidip kendimize bir cilt analizi yaptıracağız. Cilt analizi cihazına gireceğiz ve kendimiz göreceğiz. Sizin altta lekeleriniz bekliyor olabilir. Hani derler ya, benim hiç lekem yoktu, bu sene çıktı daha. Bunların hepsi altta bekleyen lekelerimiz. Bariyer güçlüdür, dışarıya çıkmamıştır. Ama bariyer inceldiği zaman o lekeleriniz pıt diye dışarıya çıkacak. Peki, cildime çok iyi bakıyorum, medikal bakımımı düzenli yaptırıyorum, ev devam protokolümü çok güzel kullanıyorum ama cildimden bir türlü verim alamıyorum. Sivilcelerim çıkıyor, mat ve yorgun duruyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ne yaparsam olmuyor. Peki her şeyi yaptığınız gıda bölümünü denediniz mi? Yedikleriniz çok çok etkili cildimiz için. Tatlı, çikolata derimizin direkt sarkmasına sebep oluyor. Çikolatayı ve tatlıyı kestiğiniz zaman cildinizin matlığının gittiğini ve bir aydınlandığını 21 gün içinde direkt hissedeceksiniz. Cips, çekirdek,
Bunlar kesinlikle size dokunuyor olabilir. Burada da ne yapıyoruz? Hemen uzmanlarımıza başvuruyoruz. Size ne dokunuyor olabilir? Artık dışarıdan desteklemişsiniz, bütün bakımlarınızı yaptırmışsınız ama içeriden bir şey var. Bunun için de hekimlerimize başvuruyorsunuz. Bu şekilde yardım alıyorsunuz. Sürekli sivilce sıkıp, kil maskeleri sürüp ya da başka şeylerle bunları baskılayamazsınız. Demek ki içeride bir şey var, yediğiniz bir şey dokunuyor. Peki evde bakımımı yaparken nelere dikkat etmem gerekiyor? Kil maskesi yapıyorum. Mesela bu kayısı kurusunu yumurtayla karıştırıp bunları sürüyorum cildime. Pirinç suyunu sürüyorum. Bunlar sağlıklı mı? Peki kayısı kurusuyla yumurtanın karıştırıp cildinize sürülmesini size kim önerdi? Bloglarda okudum. Evet. O bloktaki kişinin cildine uygundur. Sizin cildinize uygun değildir. Her zaman söylüyoruz. Uzmanlarımıza bu konuda danışmamız gerekir. Evet iyi gelebilir. Ne yapabiliriz? Düşük bütçeyle cildimize iyi gelecek evde ne yapabiliriz biliyor musunuz? Bol bol su içip bitkilerle beslenirsek, sebzelerle beslenirsek gerçekten bu cildinize çok iyi gelecektir. Dışarıdan sürmek yerine ağızdan almanızı tercih ederim. Bir de yüzümü sabunla yıkıyorum. Çok güzel geldiğine inanıyorum onun. Kesinlikle evet, çok güzel bitkisel sabunlarımız var. Harika egzamaya iyi gelen sabunlarımız var. Ama cilde sabun değmez. Bunu şu an anlamayabilirsiniz. Bir sene sonra bu size egzama, roza, bariyer incelmesi olarak geri dönecektir. Cilde lütfen sabun değdirmeyin. Bu bizim en önemli kuralımız. O zaman ben de burada bir ekleme yapmak istiyorum. Duş aldığınızda, saçlarınızı şampuanla yıkadığınızda asla yüzünüze değmesine izin vermeyin. Ne yapıyoruz? Saçlarınızı geriye doğru yatırıyorsunuz. Bu şekilde, daha sonra da bu şekilde duruluyorsunuz. Hele ki cilt bariyeriniz inceyse, kılcal damarlarınız yüzeydeyse, cildinizde döküntüler oluyorsa o şampuan değdiğinde cildiniz çıkarttığı sorunu 2 kat, 3 kat daha fazla Arttırarak çıkartacak. gidecektir. Evet, arttırarak gidecektir. Her cilde medikal bakım şart mı? Her cilt medikal cilt bakımı yaptırabilir. Ergenler özellikle yaptırabilir. Hamileler genelde cilt bakımından çok çekiniyorlar. Onlara göre çok güzel ürünler var. Onlar da kendilerine uygun çok güzel cilt bakımı yaptırabilirler rahatlıkla. Ama sadece ciltlerine uygun ürün kullanmaları lazım. Hamilelere özel ürünler kullanılması lazım. İleri yaş gruplarda siyah noktalar çok artıyor ve o kişiler için biraz zorlaşıyor bu olay. O kişilerin kesinlikle cilt bakımı yaptırabilir. Burada ben de bir şey değinmek istiyorum. Ergenlik döneminde gençlerimizin yüzünde çok fazla kapalı komeden oluyor, siyah noktalar çok yoğun oluyor, sivilceler çok yoğun oluyor. Eğer ki siz bunun bakımını ergenlikte önemsemezseniz ve yaptırmazsanız ilerleyen yaşta ne oluyor? Cildinizdeki gözenekler daha da çok artıyor ve hassasiyet daha da çok artıyor. Sonra geliyorsunuz 30 yaşınıza, benim cildim neden böyle, gözeneklerim... Sonrasında çözüm aramaya başlıyorsunuz. Çözüm aramaya başlıyorsunuz. Ama daha geç oluyor. Evet. Ergenlikte kolajen ürettiği için cilt düzeltmemiz daha kolay oluyor. Ama yaş ilerledikçe, kolajen sayımız azaldıkça cilde yapabileceğimiz şeyler de daha da azalıyor. Bu sorunun içinde bir soru daha sormak istiyorum. Evet, her cilde cilt bakımı yaptırılabilir. Ama benim kılcal damarlarım çok yüzeyde. Özellikle bu kısımlardaki kılcal damarlarım çok yüzeyde ve döküntü oluyor. Fazlaca kuruluk var. Bu da beni çok korkutuyor cilt bakımı yaptırırken. O buhar verdiklerinde kılcal damarlarıma zarar verecek diye tedirgin oluyorum diye soran danışanlarımız çok. Evet. Şöyle, cilt bakımında en zor olan kısım roza, egzama ve kılcal damarları yüzeyde olan ciltler. Biz bu ciltlere ne yapıyoruz? Mesela kılcal damardan bahsedelim. Çok buhar vermememiz lazım. Rozalı ciltlere çok fazla buhar vermememiz lazım. Cihazlarla değil de daha hassasiyete yönelik ürünlerle bakım yapmamız lazım. Peki medikal cilt bakımı yaptırmak istiyorum ama yaptırırken de ne yaptıracağım, nasıl yaptıracağımı bilmiyorum. İlk defa yaptıracağım böyle bir şey. Nelere dikkat etmem gerekiyor? Şöyle cilt bakımına gittiğiniz zaman bir buhar verip sivilceleri sıkmak cilt bakımı kesinlikle değildir. Öncelikle gittiğinizde yerin hijyenine bir bakmamız lazım. Çünkü neden? Biz burada deriyi ister istemez zedeliyoruz ve gözeneklerimiz açık oluyor. Mikroba çok açığız. Alan temiz mi? Eşyalar size özel açılıyor mu? Bu en önemli kısım. Ve artı size kullanılacak ürüne geliyor sıra. Burada size kullanılacak ürünler kaliteli bir ürün mü? Az çok hepimiz artık sosyal medyada, internette ürün araştırabiliyoruz. Ürünlerinizi araştırın, o şekilde gidin. Bu ürünlerin etkisi var mı? Gerçekten faydası var mı? Orada da o ürünler kullanılıyor mu? Ona göre tercih edin gideceğiniz yere. Artı en önemli olan kısımlardan bir tanesi yarım saat 45 dakikada bir cilt bakımı olamaz. Cilt temizlenmez. Cilt temizlense maskesi yapılmaz. Maskesi yapılsa nem maskesi yapılmaz. O yüzden bir cilt bakımı minimum 2 saat sürmesi lazım. Siz o cilt bakımından verim alabilmeniz için. Normalde gidiyorsunuz yarım saat
40 dakika işlem yapılıyor. Bunlar o kadar basit işlemler ki evde kendiniz çaydanlıkta bir buhar verip sıcak havluyu yüzünüze koyup hafif sivilcenizi sıktığınız zaman para vermeden aynı hizmeti almış olursunuz. Peki hangi periyotlarla bakımımı yaptırmalıyım? Yaz, kış, süreleri ne kadar, yılda bir kere yaptırsam yeter mi mesela? Şöyle çok fondöten sürüyoruz biz cildimize. Çok kremler sürüyoruz. Bu kişilerin kesinlikle cilt bakımını biraz daha sık yaptırması lazım. Gözenekleriniz çok açık ve siyah noktalarınız var. Cildimiz temizleniyor. Siz de evinde bakımlarınızı güzel yapıyorsunuz. Ama o sürdüğümüz rimeller yıkadığımız zaman burada siyah siyah kalıntılar oluyor ya. Bizim de gözeneklerimiz var. İçlerine doluyor. Sonrasında bu bize siyah nokta olarak dönüyor. Ciltten cilde periyotlar tabii ki değişir. Ama benim önerim ayda bir kere yapılması. En azından 2 ayda bir cilt bakımımızın yapılması şart. Peki yılda bir yaptırsam bir şey olur mu? Öyle bir şey var mı? Ya da Bebek 2 gibi, yılda bir. bebek gibi bir cildiniz varsa yılda bir kere yaptırabilirsiniz. Artık günümüzde beyler de kişisel bakımına çok dikkat ediyor. Cildine evde yapabildikleri kadar krem sürüyorlar, manikür pedikürlerini yaptırıyorlar. Ama cilt bakımında nasıl ilerlemeleri gerektiği konusunda bir bilgiye sahip değiller. Ne yapmaları lazım? Medikal bakım yaptırabilirler mi? Ev devam ürünlerini nasıl kullanmaları gerekiyor? Şöyle ki erkekler çok uslu bir öğrenci gibiler. Yapacakları tek şey olduğu için diş fırçalama, cilt bakımı ve evdeki protokol inanılmaz uslu bir şekilde randevularına sadık bir şekilde gelip cilt bakımlarını yaptırıyorlar ve ev devam ürünlerine çok güzel kullanılıyor. Erkeklere de cilt bakımı kadınlardaki gibi aynı şekilde yapılıyor. Ama erkeklerin cildi de tabii ki kadınlar gibi değişkenlik gösterebiliyor. Akneli, gözenekli ciltler olabiliyor. Düzenli bakımla birlikte erkeklerin cildi de çok güzel, çok kısa bir sürede toparlanıyor. Yani sonuç olarak da erkekler çok güzel zaten bakımlarını yaptırıyor. Bunu düşünenler de yaptırabilir miyim, erkekler yaptırıyor mu gibi bir düşünceniz varsa gönül rahatlığıyla medikal cilt bakımı siz de yaptırabilirsiniz. Peki onların bir süresi var mı? 2 ayda bir, 3 ayda bir beyler şu tarihlerde, şu aralıklarda gelseler daha iyi olur dediğiniz bir şey var mı? Erkeklerde cildi eğer düzgünse bu olayı gözenekleri yok, aknesi yok, lekesi yoksa 2 aya sarkıtabiliriz. Çünkü onlar rimel sürmüyor, onlar fondöten sürmüyor. O yüzden ciltleri çok çok fazla dolmuyor. Ciltleri düzgünse 2 ayda bir yapılabilir. Ama ciltlerinde yine bir problem varsa ayda bir kesinlikle cilt bakımına davet ediyoruz. Peki Esma'cığım, o zaman konuyu kapatırken buradan ne anlamalıyız? Ne anlamalıyız? Kesinlikle yaz, kış, akşamları güneş koruyucu hayatımızda kesinlikle olması lazım. Bir de Ayşe ile Fatma'nın cildi seninkiyle aynı değil. Arkadaşının, dostunun sohbet ederken sana önerdiği ürünleri kesinlikle kullanmıyoruz. Aynen bu bir ilaç gibidir. Biri size antibiyotiği nasıl öneremezse kremi de öneremez. Bir uzmana gidiyorsunuz, cilt analizinizi yaptırıyorsunuz ve birlikte görüyorsunuz cildinizin neye ihtiyacı var. Sonrasında da ürünlerinizi alıyorsunuz. Ben güzellik koçunuz Esma. Bu hafta size ciltle ilgili yapabileceğiniz en önemli şeyleri söyledik. Haftaya görüşmek üzere. Ben güzellik koçunuz Sema Nur Demirci. İyi haftalar diliyorum.